arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pastane simidi yapıyoruz. Daha önceki videomuzda belirttiğimiz gibi. Öncelikle malzemelerimizi ben size saymaya başlayayım. İlk başta 1 kilo un tarttım ben. 1 kilo unumuz, 100 gram şekerimiz mevcut burada. 25 gram tuzumuz, 100 gram sıvı yağımız, 150 gram suyumuz var. Son olarak da 50 gram mayamız. Mayamızı şekerle birlikte harman edersek, şayet tuzla birlikte değil de şekerle birlikte harman edersek, yani karmaya başlarsak, yoğurmaya başlarsak daha güzel bir hamurumuz olur. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi yavaştan. Ustam bugün kaç aşamamız olacak? Bugün 6 aşamamız, dünkü aşamamızla aynı. Çünkü simit yapıyoruz. Dün de simit yapmıştık. Evet. Bu pastane simidi, o diğer Ankara simidi dediğimiz yöresel bir simit. Bu tüm pastanelerde bulabileceğiniz bir simit. Tüm pastanelerde bunu bulabilirsiniz. Hani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu simitten illaki mevcuttur. Ama her yerde tarif aynı değildir. Mesela her yerde farklı tatları, lezzetleri vardır. Yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Sıvı yağımızı da kattık. Sonra sarma işlemimize başlayacağız. Evet, geçen yapmış olduğum hatayı yapmak istemiyorum. Belki siz görmediniz ama taşırdım burayı. Biz gördük. Evet. Hemen videoyu kes demeler. Evet. Artık onları kesmeyeceğiz. Onları TikTok hesabımızdan paylaşabiliyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Kamera arkası görüntüleri ya da videoda yayınlanmayan görüntüleri TikTok hesabımızdan yayınlıyoruz. Evet, yağ ile beraber karıştırdık. Suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzu azar ilave edersek şayet hamurumuzun kıvamını rahatlıkla tutturabiliriz. Buradan kalıcağı bırakıyorum. Arkadaşlar, yoğurma işlemimiz bitti. Yaklaşık olarak bir 10 dakika dinlendireceğiz. Mesela daha önceki simidimizi biz 15 dakikadan fazla dinlendirmiştik. Neden, onu da söyleyeyim. Bu yağlı hamur ve diğerine göre mayası biraz fazla. Yağlı hamuru mayası biraz erken gelir. Hani mayaya biraz daha bekletmeye gerek kalmayacağı için bunu 10 dakika dinlendirsek yeterlidir. Evet arkadaşlar, tava simidimizin hamuru hazır. Çok güzel gülüyorsunuz Mustafa Usta. Dinlendirdik. Yaklaşık olarak 10 dakika dinlendirdik. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Kesme işlemini, hamurumuz biraz küçük olduğu için şöyle, YouTube'da bir ustayı görmüştüm. Bizim bu hamurumuzun parçalanma işlemine beze diyor. Mesela biz onu baklavada görmüştüm. Baklava hamurunun parçalarına beze diyor diye biliyorum ama demek ki hamura da beze diyorlarmış. Biz ne diyoruz usta? Ben hamur diyorum yani. Simit hamuru diyorum. Biz biraz çekirdekten geldiğimiz oluyor herhalde. Evet. Fitilleme işlemimiz, şu anda ilk fitilleme işlemimiz tamam. Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, kesme işlemine devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Şu an bunu 80 gramdan keseceğim ben. Ev hanımları da buradan bakabilirler. İşte genelde onların fırınlarında böyle küçük siyah tepsiler oluyor. Onların ebatında kesiyorum şu an. 70-80 gram kesiyorum. Sadece 70-80 gram olacak bunlar.
Bir gün ölçeceğim, gerçekten doğru mu? 80 gram mı? Evet, teraziye gelip bakabiliriz. Teraziyi getirelim ya. Dış ses. Ama hepsi aynı boyutta duruyor zaten. Evet. Şüphem yok ustam senden. Evet, fitileme işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Fitilleme işleminden sonra ne yapıyoruz usta? Bunu biraz dinlendireceğiz. Çok az bir dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra bağlama işlemine geçeceğiz. Fitillemeyi şayet orantılı yaparsak bağlama işleminde problem yaşamayız. Ankara simidinde olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Açma bağlama işine geçiyoruz. Hemen açma bağlama aşamasında şöyle baş parmağımızla, onda detaylı göstereceğim ben. Olmadı. Şöyle göstereyim. Biraz yanaştıralım kamerayı. Şöyle. Ben yanaşırım ustam, siz zahmet etmeyin. Bağlama işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Sürekli 100-110 gram hamur bağladığımız için 70-80 gramlık hamuru biraz zor bağlıyorum. Elim hamur yırtılmasın diye biraz çaba gösteriyorum burada. Ve 100-110 gramlık hamurda hani açma işlemini biraz daha uzun yaptığımız için elim biraz alışkanlık gösterir zannedersem. Şu bağlamaya yere tırnak atabiliriz. Dinlenirken o kendine yapışır öyle. Bundan sonra hangi işleme geçiyoruz? Bundan sonra ıslayıp susamlayacağız. Bundan sonra ıslayıp susamlama işlemine geçeceğiz. Peki bu işlemin dinlenme süresi var mı? Bunun dinlenme süresi yok. Yani direkt susamlayabiliriz. Yani ıslayıp susamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bağlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi susamlama işlemine geçeceğiz. Ben su tercih ediyorum. İsteyen arkadaşlar pekmezle susamlayabilirler. Pekmezle susamlayabilirler. Ben suyu tercih ediyorum. Bazı arkadaşlar suyun içine şerbet katıyorlar. Daha böyle çıtır bir kıvam yakalamak için. Ben suyu tercih ettim. Genelde işletmemde zaten suyu kullanıyorum. Hani susamın hamura daha rahat yapışması için. Burada bir sürü susam var ustam. Evet. İzleyicilerimiz ne kadar susam kullanmalı? İzleyicilerimiz ne kadar diledikleri kadar susam kullanabilirler. Yani simidin aslında hamur olarak hani geçmişine de bakarsak hamur, yani susamlı hamur diye geçiyor, yani susamlı ekmek diye geçiyor. Hani susama bulanmış ekmek olarak geçiyor geçmişte. İşte Osmanlı zamanında da bunu yapmışlar. Sokak satıcıların fotoğrafları falan var. İnternette ben birkaç yerde baktım. Değişik bir şey. Enteresan. Yani tablada simit satma olayı. Mesela enteresan bir olay. Tablada. Aynen, tablada mesela tahta tablanın üstüne koyuyorlar simitleri. Normal bizim seyyar simit satıcıları gibi. Ya bizim seyyar simit satıcıları değil de eski İstanbul'da, mesela İstanbul'un bu eski Türk filmlerinde de var. Oradaki böyle Eminönü'dür, oralarda denk geldim ben. Hani o zaman filmlerde denk geldim. Oralarda hani onlarda birkaç kere denk geldim. Orada var ama eski Osmanlı'nın zamandaki gibi değil. O da fotoğraf, gerçi onun da şeyini bilmiyoruz. Hani gerçekçiliği var mı yok mu onu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu dizdik. Şöyle bir kere daha çevireceğim. Hani tam susamla
harmanlayacağım bunu. Hamurlarımızı. Şimdiden lezzetli görünmeye başladı usta. Evet. Susamlama işlemimiz bu kadar. Evet, susamlama aşamasını tamamladık. Şimdi tavaya dökme işlemimiz var. Tavaya yerleştirme işlemimiz var. Bunun için yine baş parmaklarımızı kullanıyoruz. Baş parmak ve ayağımızın içini kullanıyoruz. El ayağımızın içini kullanıyoruz. Ustam bu işlemden sonra ne yapıyoruz? Bu işlemden sonra kabarma işlemine, mayalandırma işlemine geçeceğiz. Diğer bir tabirle fermentasyon işlemine geçeceğiz. Fermentasyon. Evet. Ben bunu bir fırının mayalandırmasında okumuştum. Oranın işletme sahibi fırının yerini almış. Yeni aldığında bana dedi ki bak son dedi yazıyor burada dedi, son model yazıyor dedi. Halbuki orada mayalandırma yazıyormuş. O da enteresan bir olaydı. Anımda onu da bir burada anlatmak istedim. Teşekkür ederiz usta. Rica ederim. Bizi bu bilgiden mahrum etmedin. Oradan aklımda kaldığı için söylüyorum yani. Peki ustam bu açma işleminin bir püf noktası var mı? Açma. İzleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Evet, püf noktasını söyleyeyim açma işlemini. Bunu biraz daha hani dinlendirdiğimizde, çok dinlendirirsek elimizden şekil vermekte zorlanırız. Orta derecede dinlendireceğiz. Yani yaklaşık olarak 5-10 dakika susamda kalırsa, susamda ya da dinlendirmede bir yerde kalırsa 10 dakika sonra rahat açabiliriz. Açtığımızda tavaya döktüğümüzde mesela tavaya şu an yerleştirme işleminde o kendini şöyle yakınlaştırırsan daha rahat görürsün. Sanki canlanıyor gibi oluyor. Kendini topluyor. Evet, hareket ediyor. Evet. Kendini topluyor. Şöyle bir tava. Bu üç hamurumuzu diğer tavamıza koyacağız. Şu an tavaya yerleştirme işlemimiz tamamdır. Bu işlemimizden sonra fırınımıza vereceğiz. Yine 180 derece 25 dakika. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda pastane açması yapacağız. Allah nasip ederse. Bu zamana kadar yani bu dakikaya kadar bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.